Almanlar 1930'lardaki gelişimlerini demir yollarına da yansıttılar ve 1932 yılında Avrupa'da ilk kez birinci sınıf bir dizel motorlu tren seti geliştirdiler. DRG Class SVT 877 Hamburg Flyer olarak bilinen bu dizel motorlu tren dizisi 1933'te hizmete alındı ve Almanya'nın ilk hızlı treni oldu. Almanların başlattığı bu hızlı ve güvenilir tren yolculuğu vizyonu Avrupa'da kısa sürede yayıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıllarda demiryollarına önem vermeye devam eden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, 1940 yılında DRG Class SVT 877 tipi bir tren için Almanya ile görüşse de devam eden savaş projeyi aksattı. 1944'te yalnızca 2 set halinde teslim edilen MT-5200'ün hazır edilen diğer setleri maalesef savaş koşulları sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na teslim edilemedi. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra Türk Devlet Demiryolları dizel motorlu tren setlerinin teslimatı için tekrar Almanların MAN şirketine başvurdu. 1951'den itibaren 16 adet üretilen MT-5300, MT-5200'ü hizmette tamamlamaya başladı. MT-5300'ler büyük ölçüde MT-5200'ün orijinal tasarımına dayanan geliştirilmiş bir varyanttı ve birden fazla sette çalışmak üzere birleştirilebilir bir yapıya sahipti. Ayrıca MT-5300, temel tasarım bileşenlerini koruyan DRG Class SVT 877'nin uzak bir akrabasıdır. MT-5300'ler son teknoloji konfora sahip entegre edilmiş, dizel motor kullanılarak elde edilen yüksek güç ağırlık oranına sahipti. Motorlar yolcudan uzağa, dış uçlara yerleştirildi ve trendeki titreşimi azaltmak için bujiye monte edildi. Güçlü bir frenleme yeteneği, uçların düzenlenmesi ile iyi bir aerodinamik performans, demiryolu ve tren arasındaki türbülansın neden olduğu sürtünmeyi azaltmak için kaportanın alt kısımlarına parçalar yerleştirildi. MAN, MT-5300'ü tasarlarken zamanın en son ilerlemesinden, özellikle dizel motorların güç ve güvenilirliğindeki artıştan da yararlandı. MAN, tüm ünitelerin mekanik parçalarını tasarladı ve tedarik etti. Dizel motor ve şanzıman bujiye monte edildi. Aynı zamanda MAN tarafından DRG için üretilen VT085'e benzetilen bir tasarım ortaya çıktı. MT-5300 aynı zamanda MAN tarafından DRG için üretilen VT85'e çok benziyordu. 1500 RPM'lik 550 beygir gücünde 12 silindirli MAN dizel motorun kullanıldığı tren saatte 125 km hıza çıkabiliyordu. İki motor ünitesi aynıydı. Makine dairesi ünitenin her bir dış ucunda, sürücünün hemen arkasında bulunuyordu. Sonra bir bagaj bölmesi ve yolcu salonu geldi. MT-5300 birden fazla set halinde bağlanabilir ve çalıştırılabilirdi. Bu set uzun mesafeli yolculuklar için tasarlandı ve bu nedenle yolcu ekipmanı seviyesi en yüksek standarttaydı. Ortadaki karavanda yemek odası, bar ve küçük bir mutfak vardı. Bu dizel motorlu tren setleri Ankara ve İstanbul gibi uzun mesafeli yolculuklarda hizmet vermek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Buharlı trenlerin İstanbul Haydarpaşa'dan Ankara'ya gitmesi 14 saat sürerken MT-5300 aynı yolculuğu 8,5 saate tamamlayabiliyordu. Büyük ölçüde iyileştirilmiş seyahat süreleri bir yana MT-5300'lerin ve MT-5200'lerin dizel motorlara ve şanzımanları ani arızalar önlemek için sık ve hassas bakım gerektiriyordu. O zamanlar dizel çekiş deneyiminin hala sınırlı olduğu bir ülkede bunu söylemek, yapmaktan daha kolaydı. Bazı durumlarda dizel motorların
dizel veya hatta buharlı lokomotifler tarafından taşınması gerekiyordu. Motorları ve şanzımanlarıyla ilgili sürekli sorunlar nedeniyle MT-5300, 1970'lerin sonlarında kullanım ömürlerinin bitiminden daha önce hizmetten çekildi. Hizmetlerinin son yıllarında trenler neredeyse sadece lokomotifle çekilmek üzere çalıştı. Bugünse iç çekmekle sadece görsellerine bakıp nasıl ıskat edildiğine hayıflanıyoruz.